Gutland Earl'ü Herod'un Tora adında güzel bir kızı vardı. Babası Tora'ya küçük bir çayır yılanı hediye etmişti. Tora bu yılanı bir kutunun içine koymuş, altına da altından bir yatak sermişti. Yılan büyüdükçe altından yatağı da büyüdü. Ama nihayetinde o kadar gelişti ki Tora'nın odasına bile sığmaz oldu. Dolayısıyla evi sarmalamaya başladı. Artık o kadar vahşileşmişti ki yılana yemek götüren adam hariç hiç kimse onun yanına yaklaşmaya cüret edemiyordu. Üstelik bu adam her öğün için yılana bir öküz götürmek zorunda kalıyordu. İşlerin gitgide sarpa sardığını düşünen Earl, yılanın günün birinde ejderhaya dönüşecek olduğunu öngörmüştü. Ve sadece evi ve kızı değil, bütün şehri tehlikeye girmeye başlıyordu. Yılanı öldürecek kişiyle kızını evlendireceğini ve çeyiz olarak da yılanın altını bahşedeceğini söyledi. Gel gelelim kimse bu vazifeyi üstlenmeye yanaşmıyordu. Danimarkalı Kral Sigurd Ring'in Ragnar adında bir oğlu vardı. Ragnar uzun ve yakışıklıydı. Küçük yaşlardan itibaren yiğitliği ve kahramanca işleriyle kendini göstermişti. Earl'ün teklifini öğrendiğinde adamlarıyla birlikte Gutland'a doğru yola çıktı. Ama işe koyulmadan önce kaynattığı bir çukura batırıp beklettiği kaba saba pelerinini ve pantolonunu giydi. Bu kıyafetler içinde sabahın köründe kıyıya vardı. Earl'ün evine gitti ve hiç beklemeden kapıyı açıp mızrağını yılana sapladı. Her ne kadar yılan üstüne zehir püskürtse de Ragnar üzerine giydiği zırhtan dolayı bundan etkilenmedi. Yılanı öldürdükten sonra Tora ile evlendi ve ondan 2 oğlu oldu. Erik ve Agnar. Kısa süre sonra Tora öldü. Ragnar onun ölümünün yasını öylesine derinden tutuyordu ki krallığını geride bırakıp etrafta gezinmeye, sürekli savaşlara katılmaya başladı. Bir yaz günü Norveç'teki Spangeri'de vardı. Kıyıda demir attı ve geceyi orada geçirdi. Sabah olunca emrindeki fırıncıları ekmek pişirmeleri için kıyıya yolladı. Orada Aki ve Grima isimli 2 kişinin yaşadığı küçük bir çiftlik buldular. Bu insanlar, Kral Hemir'i öldüren ve Sigurd Fafnirs Bey'in kızı Aslaug'u ya da o sırada bilindiği adıyla Kraka'yı esir tutan Aki ve Grima'nın ta kendileriydi. Fırıncılar ekmekleri pişirirken güzel Kraka'dan yardım aldılar. Sonra Kraka yıkanmak için dışarı çıktı. Aslında bu Grima'nın yasakladığı bir şeydi, olur da biri kızın güzelliğini keşfeder diye korkuyordu. Kraka uzun saçlarını saldı. Saçları sürekli takmak zorunda kaldığı iğrenç şapkanın altında epey uzamıştı. Tıpkı ipek gibilerdi. Dik durduğu zaman bile saçları yere kadar uzanıyordu. Kraka'nın yardımıyla işlerini bitirmeye yakın olan fırıncılar kadının güzelliğine şahit olunca duyularını bütünüyle yitirdiler. Bunun sonucunda yaptıkları ekmekler de yanık oldu. Bu beceriksizliğin sebebini öğrenmek isteyen Ragnar, Kraka'nın nedenli güzel bir kadın olduğunu öğrendi. Onu huzuruna çağırmaları için adamlarını yolladı. Aynı zamanda kadının güzelliği yanında onun zekasını da sınamak istiyordu. Bu yüzden kadından ne giyinik ne çıplak, ne aç ne tok, ne yalnız ne de bir başkasıyla birlikte gelmesini istedi. Bunun üzerine Kraka giysilerini çıkardı. Etrafına balıkçı ağı doladı ve saçlarını tıpkı bir kıyafetmişçisine tüm vücuduna sarıp sarmaladı. Sonra bir parça pırasa ısırdı. Böylelikle ne aç ne toktu, ne giyinik ne de çıplaktı. Ve son olarak yalnız gelmemesi için köpeğini de yanına alıp yola koyuldu. Böylece bu zor testi de geçmiş oldu. Ragnar kadının güzelliğinden ve zekasından o kadar etkilenmişti ki onu hiç vakit kaybetmeden yanına almak istedi. Öte yandan Kraka, Ragnar girişmek üzere olduğu seferden dönene kadar onunla gitmeye razı olmadı. Sefer sonunda olur da Ragnar hala kararını değiştirmemiş olursa Kraka onunla evlenecekti. Ragnar geçen bir mevsimin ardından geri döndü. Kraka, üvey anne ve babasına yaptıkları şeytani işten haberi olduğunu ama intikam peşinde koşmayacağını söyledikten sonra gemiye binip gitti. Ragnar'ın krallığına dönünce resmi olarak evlendiler. Bu evlilikten kemiksiz Ivar, demir yüz Bjorn, beyaz gömlekli lakaplı Hvitserk ve Ragnvald adlarını taşıyan 4 çocukları oldu. Sonradan doğan bu 3 çocuk cesur ve yiğitti.
Bacaklarında kemikler yerine kıkırdaklar olan Ivar ise yürüyemiyordu. Kardeşlerinin yardımıyla bir yerden bir yere gidiyordu. Ve zekilikte onları fersah fersah geride bıraktığı için her daim onun tavsiyesine uyuluyordu. Ayrıca Viking baskınlarına katılıp onur kazanma düşüncesi ve fikri de aralarından ilk olarak ondan çıkmıştı. Ivar diğerlerini Whitby şehrine baskın yapmak için gaza getirdi. Şehri ele geçirdiler geçirmesini ama Ragnvald saldırı sırasında hayatını kaybetti. O sırada İsveç'te Eystein adında bir kral hüküm sürüyordu. Eystein kurban sunma konusunda çok hevesli bir adamdı. Fakat herkesin taptığı ilahları değil, ordusunun önünde yürüyen ve düşmanlara korku salan Şebilya adında bir ineğe tapıyordu. Kral Eystein ve Ragnar Lothbrok çok iyi dostlardı, birbirlerini sık sık ziyaret ederlerdi. Günlerden bir gün Ragnar, Eystein'in sarayındaki bir ziyafete katıldı. Eystein'in güzel kızı da kralların içkilerini dolduruyordu. Ragnar'ın eğitindekiler onu gelin olarak alması ve basit köylü kızı Kraka'yı kovması için Ragnar'ı ikna ettiler. Kral Eystein de bu birlikteliği onayladı. Böylece Ragnar'ın prensesi almak için daha sonra tekrar gelmesi kararlaştırıldı. Ragnar Kraka'yı bu plandan bahsetmemeleri için adamların tembihledi ama bu sır 3 kuş tarafından kraliçeye taşındı. Ve Ragnar eve gelince Kraka niyeti için adamı azarladı. Ona gerçek ailesini ve adını söyledi. Yakında bir çocuk doğuracağını ve bu çocuğun gözünde bir yılan tasviri bulunacağını söyledi. Bu işaret, Kraka'nın gerçekten bir Sigurd Fafnis Bey'in kızı olup olmadığını kanıtlayacaktı. Her şey tıpkı Kraka'nın önceden haber verdiği gibi oldu. Doğan çocuk yılan gözlü Sigurd adını aldı. Gel gelelim Ragnar prensesle olan nişanını bozduğu için Kral Eystein öfkeye kapıldı. Böylece o günden sonra birbirlerine düşman kesildiler. Bu yüzden Ragnar'ın büyük oğulları Erik ve Agnar, İsveç sınırlarında gerçekleşecek savaş için bir ordu topladılar ama şansları yaver gitmedi. Agnar savaşta öldü. Hayatını Eystein'e borçlu olmak istemeyen Erik ise toprağa sabitlenmiş bir mızrağın üstüne atlayarak intihar etmeyi seçti. Adamlardan biri Erik'in yüzüğünü kraliçe Aslaug'a götürdü. Kadın hiç vakit kaybetmeden intikam almaları için oğullarını cesaretlendirdi. Bir orduyla İsveç'e yelken açtılar ve Kral Eystein'i savaşta öldürdüler. Bu sırada kemiksiz Ivar da Sibirya'yı katletmişti. Bu girişimlerinden sonra güneye doğru savaşarak ilerlemeye devam ettiler. Her seferinde beraber ünlerine ün katıyorlardı. Wolfsburg dayanaklı kalesini yağmaladılar ve Luna'yı ele geçirdiler. Roma'ya varana dek durmaya niyetleri yoktu. Luna'da karşılaştıkları yaşlı bir adama Roma'nın ne kadar uzakta olduğunu sordular adam. Onlara ayağındaki ve sırtındaki demir ayakkabıları gösterdi ve iki çifti de ta Roma'dan Luna'ya gelirken eskittiğini belirtti. İşte bu kadar uzun sürmüştü. Bunun üzerine Ragnar Lothbrok'un oğulları Roma'ya kadar gitme planlarından vazgeçmeleri gerektiğini anladılar. Bu süre boyunca Ragnar evinde usul usul yaşıyordu. Çok geçmeden oğullarının kazandığı şanı duydu ve onların altında kalmamaya karar verdi. 2 devasa tüccar gemisi inşa edilmesi için emir verdi. Bu gemiler o kadar büyük olacaklardı ki Ragnar tüm ordusunu deniz aşırı İngiltere'ye taşıyabilecekti. Aslaug'un ordusunu birkaç küçük gemiye bölmesini, böylece karaya daha rahat çıkabileceğini söyledi ama Ragnar bu iyi tavsiyeyi kulak asmadı. Onun üzerine Aslaug eşine onu tüm yaralardan koruyacak bir gömlek verdi ve Ragnar yola koyuldu. İngiltere kıyılarına varınca Ragnar'ın 2 gemisi de karaya oturdu. Her ne kadar adamlarını karaya çıkarmayı başarsa da gemilerin karaya oturması yüzünden geri çekilmek gibi bir şansları kalmamıştı. O sırada İngiltere'nin kralı Ela'ydı. Ragnar'ın istilasının haberlerini duyunca büyük bir ordu topladı ve sayıca üstün geldiği düşman ordusunu yerle bir etti. Ragnar esir alındı ve Ella'nın emirleri üzerine yılanlarla dolu bir çukura atıldı. Ancak gömleği onu yılan ısırıklarından korudu. Ne zaman ki bu gömlek sırtından çıkarıldı, işte o zaman Ragnar yılanların zehri karşısında yenik düşüp öldü. Ölmeden önce bir dize okudu. Domuzun çektiği acıları öğrenince küçük domuzcuklar kim bilir nasıl viyaklayacaklar.
Ragnar'ın oğulları o sırada Danimarka'ya geri dönmüşlerdi. Ella, babalarının ölümünü haber vermeleri amacıyla oğullarına haberciler gönderdi. Bu haberleri kimin nasıl karşıladığını dikkatlice süzüp kendisini bildirmeleri için habercileri sıkı sıkıya tembihlemişti. Haberciler Ivar'ı büyük bir tahta otururken buldular. Bu sırada Hvitserk ve Sigurd satranç oynuyor. Björn ise bir mızrağa şekil vermekle uğraşıyordu. Elçiler mesajı iletince Björn mızrağını ikiye ayırdı. Hvitserk satranç taşlarından birini öyle bir sıktı ki elleri paramparça oldu. Öyle ki artık tırnaklarının altından kan fışkırmaya başlamıştı. O sırada tırnaklarını kesmekle meşgul olan Sigurd parmağını kemiğe kadar yardı ama gıkını bile çıkarmadı. Ivar tek başına habercileri sorguya çekip onlarla usulca konuştu. Endişeli olduğunu gösteren tek belirtisiyle kanlı yanaklarının soluk bir renk alarak renk değiştirmesi oldu. Tüm bunlar Ella'ya anlatıldı. Oğullarının ne kadar sinirlendiklerini ve kral korkmanız gereken tek kişi var. O da Ivar. Başkası değil, dedi. Kardeşler hemen babalarının öcünü alma planları yapmaya başladılar. Ama Ivar, böylesi bir yola girmemeleri gerektiğine dair sesini yükseltti. Bunun yerine Ella'nın sunacağı kefaleti kabul etmeyi öneriyordu. Bu sözler karşısında öfkelenen diğer kardeşler bir ordu topladılar. Her ne kadar onlarla birlikte İngiltere'ye gitmiş olsalar da Ivar, silahlı herhangi bir birliği yönetmedi ve savaşın bir parçası olmadı. Nihayetinde kardeşler bu savaşı kaybetti. Ivar, Ella ile bizzat görüşüp babasının ölümü için küçük bir bedel talep etti. Öyle ki yalnızca bir öküz postuyla çevreleyebileceği kadar toprak istiyordu. Ella bunun çok makul bir anlaşma olduğunu söyledi. Ama kurnaz Ivar deriyi şeritler haline getirdi ve bu şekilde kocaman bir arazinin etrafını sardı. Bu alana bir ev inşa edip çevresini korunaklı bir hale getirdi ve oraya Londra adını verdi. Ella'ya karşı savaşmayacağına dair de yemin etti. Bunun yerine babadan kalan mirasını, o toprakların en yüce insanlarını Ella'nın hizmetinden alıp kendi tarafına çekmek için kullandı. Ivar, her şeyin yerli yerinde olduğuna kanaat getirdiğinde kardeşlerine haber gönderip büyük bir ordu toplamalarını istedi. Kardeşler Ivar'ın dediğini yaptılar ve İngiltere'ye yelken açtılar. Ella savaş alanına yeterli bir güç süremeyecek durumdaydı. Çünkü ona bağlı kimseler sadakat yeminlerini çoktan bozmuştu. Ezici üstünlükle geçen bir savaşın sonunda Kral Ella esir alındı. Ivar'ın emri üzerine sırtına bir kan kartalı oyuldu. Ella işte bu şekilde öldü. Ivar kardeşlerine Ragnar'ın krallığında hükmetmeye devam etme iznini verdi. Kendisi de İngiltere'yi aldı ve ölümüne dek orada hüküm sürdü.